Şimdi bir oyun bağımlılığından bahsedeceğiz. Zaten neler yaptığını küçüklere büyüklere biliyoruz ama bu bağımlılığın. Bu oyun gerçekten çok acayip. Adı PUBG. Benim çevremde de çok var bu oyunu oynayanlar. Geceleri uyumuyorlar, sabahları kalkmıyorlar. Bakın nasıl bir salgından bahsediyoruz. Neymiş bu PUBG? PUBG 100 kişinin oynadığı, herkesin birbirini öldürdüğü, sona kalanın kazandığı bir savaş oyunu. Uçaktan aşağı atlıyorsun, üzerinde hiçbir şey yok. İndiğin zaman binalardan topladığın eşyaları donanarak savaşmaya başlıyorsun. Rakiplerle ya da botlarla karşılaşıp onları öldürerek hayatta kalmaya çalışıyorlar. Oyunun ana felsefesi yaşamak için öldür. En son oyunda hayatta kalan kişi oyunu kazanıyor ve işte çeşitli ödüllere layık görülüyor. Ben PUBG'yi yaklaşık 8-9 aydır oynuyorum. Diğer mobil oyunlardan ayıran en büyük özelliği bilgisayar oyunlarına daha yakın seviyede bir oyun. Para harcanmış bir yapım. Abim de yazılım mühendisi olduğu için biliyorum yani az çok. Liseden arkadaşlarımla ve iş yerindeki arkadaşlarımla oynuyoruz genelde. Gece geç vakitlerde oynuyoruz, dolayısıyla uykusuzluğa sebep oluyor. Günde 1,5-2 saat vaktimiz bu oyunda geçiyor. Yani bir insan içeriğini kontrol etmeden, süresini kontrol etmeden ne kadar oyun oynarsa online olarak o kadar bağımlı olma riski taşıyor. Bağımlı olduğu zaman da bugün dünyanın farklı ülkelerinde çok sayıda örneğini gördüğümüz gibi hayatı daralıyor, renksizleşiyor ve ciddi anlamda zorlaşıyor. Bakkal oynuyor, doktor oynuyor, diş hekimi arkadaşım var, yazılım mühendisi var oynayan, taksicisi oynuyor, avukat oynuyor gördüğünüz üzere. Lisedeki arkadaşlarımdan bazısı memur. Aralarında polis olan var. Operasyonu genelde polis olan yönetiyor. Mesleği icabı biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Girdiğimiz zaman tabii böyle bir saatte bitmiyor yani 2-3 saati bazen daha da uzayabiliyor. Bugün PUBG, yarın başka bir isim ama bu oyunların mahiyeti değişmeyecek. Dünya hayatı bir oyundan ve eğlenceden ibarettir diyor. Bunlar bu anlamda dünya hayatını gerçekten böyle dolu dolu yaşıyorlar diye düşünüyorum ben bu oyunu oynayanlar. Ama tam da aldanış kuşağı dediğimiz şey, aldanış burcunda yaşıyorlar. Gerçek hayatta bulamadığım bir şeyi bu oyunda buluyorum. Dışarıdaki stresi, sıkıntıyı PUBG'de atabiliyorum. Yoğun iş tempomdan, mesaimden, duruşmalarımdan bir şekilde sıyrılıp kendimi farklı bir dünyaya atmış oluyorum oyunda. Online oyunların özellikle bir kısmı ciddi anlamda hem ruh sağlığımıza hem kalp dünyamıza zarar verir nitelikte. İşte bir adaya düşüyorsunuz, 100 kişi berabersiniz. Kim hayatta kalırsa diğerlerini öldürmek için her şeyin yapılması vesaire. İnsanlığın asla kabul etmeyeceği, kültürümüzün, inancımızın, değerlerimizin asla kabul etmeyeceği şeyleri sanal dünyada meşru hale getirip bize yaşatıyorlar. Fakat bir insan saatlerce sanal dünyada yaptığı şeyi gerçek hayata döndüğünde hiç yapmıyor olamaz. Hep öldürüyorsunuz. Hiç var etmek, ihya etmek, diriltmek, bir şeyler oluşturmak yok. Hep bilinir ki yok etmek, yıkmak, var etmekten hep kolay olmuştur. Yaklaşık 5 aydır PUBG oynuyorum. Açıkça ifade etmek istiyorum, bu oyunu bırakmak niyetindeyim. Fakat bırakamıyorum. Çünkü arkadaşlarım bir şekilde ulaşıp beni oyuna davet ediyorlar. Ben de onları kıramıyorum. Lise dönemlerinde arkadaşlarla internet kafeye gidip Counter, High Life, Metin 2 gibi oyunlar oynuyorduk. Şimdi ders aralarında, ders sırasında arka sıraya gidip dersi dinlemeyip PUBG oynayabiliyoruz. Biz vazgeçemiyoruz bu oyundan. Diğer PC oyunları işte illaki evinizde müsait vakitte oynayabiliyorken bu oyunu işte otobüsteyken, boş vakitlerde, kafede arkadaşınızı beklerken oynayabiliyorsunuz. Çoğu insan PlayStation'ı ve bilgisayarı almıyor. Genellikle artık bu hem maliyet düşük, sadece telefon üzerine takılan ufak bir aksesuar ve bu oyunu sürekli sabah akşam oynuyorlar ve başından kalkamıyorlar. Günde 15-20 adet satıyoruz. Yani bu sayı bazen 30-40 lirada bulabiliyor. Normalde Marmara ile okuluma 8-9 dakikaya gelebiliyorum ancak ben sırf PUBG oynamak için yolumu yaklaşık yarım saat uzatıyorum. Orada hem internet çekiyor vapurda. Çok rahat şekilde PUBG oynayabiliyorum. Açık konuşmak gerekiyorsa bağımlıyım. Online oyunlarla ilgili problem yaşayan, kontrol etmekte problem yaşayan insanlarda en temelde 2 tane şey görüyoruz. Bunlardan birincisi o zamana kadar geliştirdiği yetenekleri, kabiliyetleri ve geldiği noktayı geriye doğru götürmesi. Yani fiziksel sağlık anlamında kayıplar yaşıyor, psikolojik sağlık anlamında kayıplar yaşıyor, sosyal ilişkiler anlamında kayıplar yaşıyor, zihinsel gelişim anlamında kayıplar yaşıyor. Daha da ötesi ne oluyor? İlerlemesi gereken noktada da ilerleyemez hale geliyor. Yani hem geri gidiyor hem de kendini ilerletemez noktaya geliyor. Bu da ciddi anlamda bir problem. Bu oyunun da ben doğrusu insanların keyif aldığı, haz aldığı bir taraf olduğunu kabul edebilirim. Ama haz almak için gelmedik bu dünyaya. Keyif almak için gelmedik bu dünyaya. Tamam, rahat edelim. Huzur hep aradığımız bir şey olsun. Ve fakat bunların tuzak olduğunu, bu tür oyunlara kapılmamak gerektiğini de
bilelim. Umarım bu oyunu bırakabilirim. Umarım arkadaşlarım da bu oyunu bırakabilir. Umarım ülkecek bu oyunu bırakabiliriz. अब से तू नहीं चला रहा यार।